Bakın dostlar, pilavımızın ağzını açtık. Bakalım nasıl olmuş. Bence çok güzel olmuş. Üf. Vallahi. Şöyle iyice bir daha karıştırayım, dağıtalım Allah izin verirse. Dostlar, ateşin başında ne kadar daha yaparsak yapalım gözümüze duman gidiyor. Bakın şimdi şöyle komşularımıza tamam. Şimdi bir de yanına turşu koyduk mu oh mis gibi olacak. Yazın yaptık. Dostlar, biz bugün Ramazan'ın ilk günü dövme pilavı yapıyoruz. Bizim geleneksel etli dövme pilavımız. Onun için de düdüklümüzü ateşe koyduk. Etlerimizi de tertemiz yıkadım, getirdim ve düdüklümüzün içine atıyorum. Elimden geldiği kadar tertemiz yıkadım etlerimizi. İşte bu kadar. Şimdi de soğan atacağım. Şöyle 1, 2, 3 tatlı kaşığı da tuz attım. Çünkü pilav yapacağımız için tuz lazım. Şimdi de kapağını kapatacağız. Kaynadıktan sonra 1 saat pişireceğim. Şimdi dostlar, bahçemizden harika yeşillikler topladım. Tere, roka ve maydanoz. Ne kadar güzel, dalından canlı ve sade. Şimdi bunları yıkayacağız. Soframıza akşam olduğunda bu şekilde koyacağız şöyle. Öf, mis gibi oldu vallahi. Hadi yiyecek olanlara afiyet olsun dostlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Allah sizin de bahçenize böyle güzel yeşillikler versin inşallah. Bahçeniz. Sevgili dostlar, dövmemizi yıkadık. Tertemiz. Şimdi kazanımıza koyuyorum. Suyunun az olduğunu düşünmeyin lütfen. Suyu kaynak, yan taraftan düdüklüden de su koyacağım. Onun için az koydum suyunu. Şöyle güzelce süzgeçte yıkadık tertemiz. Şimdi de üzerine daha su ilave edeceğiz. Şimdi üzerine biraz daha su ilave edeceğim dostlar. Vallahi etlerimiz... ikimize göre her şey ama ağzımız kapalı. Yavaş Allah neyin hepsini öyle ölçüyor. Evet. Bak önce yemek yaptık O bir tane. Işte. Onca yemek yaptık bir tane tadına bakabildik mi? Yok. Sen niye oruç neye mi? Senin hepsini görüyorsun. Evet. Evet, bu kadar yeterli. Bence ağzını kapatalım, altını yakalım, pilavımız pişmeye devam. Bakın dostlar, kalan etlerimizin suyunu da bu şekilde süzüyoruz. Ziyan etmek yok. Buna da çorba yapacağız. Gideyim başka kap getireyim mi? Hayır. Gerek yok. Küçülmüşler. Evet, küçülmüşler, esasen küçülmüşler. Bir etmek bu. Yiyemiyoruz. Şimdi olsa yemez miydik? Bir sürüsünü yerdik. Etlerimiz güzelce pişmiş. Mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Pilavın içine asla gitmemeli, kemik gitmemeli. Onun için böyle bir et seçtim. Eğer kemik giderse dişimiz ne olur? Mahvolur. Ondan sonra da kuşbaşı doğrayacağım. Pilavımızın içine tekrardan koyacağım. Ama ne yapacağız? Kemiklerini seçeceğiz tabii ki de. Tamam. Bakın dostlar, etlerimizi ayıkladık, içine döktük pilavımızın. Şöyle bir de karıştıralım. Elim yandı ve pilav da pişmek üzere. Bakın dövmelerimize baya pişmiş.
Hemen altını yakıp ağzını kapatalım, pişsin. Ben elimi yıkayayım, geliyorum. Bakın dostlar, böyle güzelce doğruyorum. Ne çok ince ne çok kalın, normal. Ne kadar soğan koydun? 2 kilo. Şimdi soğanımızı da koyacağım. Ondan sonra da soğan şeylerimizi, biberlerimizi en son koyacağım için onu da size gösterivereyim. 4-5 tane biberim var. Bu büyüklükte doğrayacağım. Çok küçük değil. Bakın şöyle biraz yağ koyuyorum. Yani bir su bardağından fazla yağ koydum. Şimdi de soğanlarımızı koyuyorum. Soğanlarımız burada yavaş yavaş pişecek. Ben biberlerimizi doğrayacağım. Bakın böyle tuzuna baktık. Azıcık kıt olmuş. Biraz daha tuz ekledim. Bu böyle pişerken yan tarafta da sosunu hazırlayacağım. Bakın biberlerimizi de atıyorum. Pilavımız da son aşamaya geldi. Bakın soğanlarımız güzel kavruldu. Bakın çok güzel kızardı soğanlarımız, biberlerimiz. Şimdi şöyle domates konservemizden de koyuyorum. 2 tanesi yeterli. Çünkü pilavımız çok, bir tane yetmez. Şimdi bu da biraz karıştırdık mı içine dökeceğim. Dilekçim, bunu azıcık bu çuğ biber atak mı, atmayak mı? Atmak, acıda yemeyenler var. He, doğru söylüyorum. Biz yesek atalım. Yoksa ben bayağı ciddi acı severim onunla. Salça değil de birazcık toz biber getirsem nasıl rengini verir biraz. Tamam, getireyim. Dostlar, şöyle tatlı toz biber atıyorum 2 kaşık da. Siz de istediğiniz baharatı atabilirsiniz. Biz mide ameliyatı olduğumuz için fazla baharat kullanmıyoruz ama baharat kullanılmaz diye bir şey var mı? Yok. Bakın çok güzel pişti. İsterseniz bir yumurta kıralım da menemen yapalım dostlar. Vallahi harika oldu ha. Oo, mis gibi oldu. Şimdi sıra geldi bunu pilavımızın içine dökmeye. Sosumuz hazırlandı. Şimdi sosumuzu pilavla buluşturma zamanı. Şimdi hemen şöyle alacağım. Tenceremizi de geri yerine alacağım. Ve şu ateşi de tenceremizin altına şöyle iteceğim ki ne? Oh, pilavımız nefis görünüyor. Eskiden babaannem derdi ki, yavrum derdi, şöyle edin de yağsı kalmasın derdi. Ben de böyle bir yedim de yağsı kalmasın. Şimdi bir karıştırıyoruz. Oh. Dostlar, geleneksel Ramazan'ın 1. gün yemeği. evet. Ta benim babaannemin zamanından
Anneannemin zamanından yapılan bir yemek. Anne Mersin'in yörükleri de yapıyor ha. Ha, Evet. onu bilmiyordum. Serpiller de yapıyor. İyi maşallah. Ne güzel. Sevindim. Şimdi ağzını kapatıp 10 dakika dinlendireceğiz ve yemeğe hazır. Bakın dostlar, pilavımızın ağzını açtık. Bakalım nasıl olmuş. Bence çok güzel olmuş. Üf. Vallahi. Şöyle iyice bir daha karıştırayım, dağıtalım Allah izin verirse. Dostlar, ateşin başında ne kadar daha yaparsak yapalım gözümüze duman gidiyor. Bakın şimdi şöyle komşularımıza tamam. Şimdi bir de yanına turşu koyduk mu oh mis gibi olacak. Yazın yaptık. Bu Saadet abla gelin, bu Çiğdem gelin, bu az olan Zerrin gelin. Bu da alt komşunun tamam. Suriyeli komşulara da çok koyalım anne. Evet. Onlar kalabalık aileler. Hı hı. Bu şu bizim üstümüzdeki Suriyeli komşularımızın. Bu da